Dolar Türk lirasına baktığımız zaman Powell'ın bu akşamki yapacağı faiz kararları dediğimiz gibi önem arz ediyor. Bu akşam 0,75 bas puanlık faiz artışının gelmesi durumunda önemli seviyemiz, bakın arkadaşlar, bu 18.62 dolar kurunda takip ettiğimiz önemli bir seviye. Bu 18.62 bir direnç bölgesi. Eğer ki bu direnç bölgesini yukarı yönlü faiz artırım kararıyla birlikte Powell'ın konuşmaları sırasında yukarı yönlü kırabilirsek dolarda 18.71 civarına doğru hareketler sizlerle birlikte izleyebiliriz. Şu an itibariyle 18.62 seviyesinin üzerine pek izin verilmiyor gibi görülmekte. Yatay seyir grafik üzerinde de devam ediyor. O yüzden bizler için önemli seviyemiz 18.40'larda bulunan biliyorsunuz bir stop bölgemiz vardı. Bu stop bölgemizi hala da koruyoruz. 18.40 bizim için önemli bir bölge ve stop alanı olarak takip edeceğimiz alan. 18.62 altındaki sarkmalarda ise dolar kurunda 18.49 seviyesine doğru aşağı yönlü hareketlerde izlenebilir. Kanalımız şu an itibariyle 18.40-18.71 geniş bant aralığında devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerin tekrardan devam edebilmesi için ise kısada şu 18.71 bant aralığının kırılması şart ki yukarı yönlü 19.50 civarına doğru giden bir dolar kuru sizlerle birlikte izleyebilelim. Grafik üzerinde şu an sizlerle birlikte takip ettiğimiz önemli seviyemiz bu. Burada bir yükselen üçgen biliyorsunuz dolar kurunda takip ediyoruz. Fakat bu üçgenin dışına sarkıp yatay hareket burada kilitlenmiş durumda. O yüzden diyoruz ki yukarıda 18.71, aşağıda da 18.40 hala da yatay giden dolar kurunda önemli bir seviye olarak izlenmesi şart sevgili dostlarım. Altın tarafına baktığımız zaman ons altındaki hareketler Fed'in faiz kararını açıklayacak olmasından kaynaklı olarak aşağı yönlü baskılanmaya devam eden bir altın ons sizlerle birlikte izliyoruz. 1633 dolarlar seviyesine doğru, desteğe doğru aşağı yönlü altın onsunda sizlerle birlikte hareketler izledik. Bu hareketler neticesinde orada tekrardan bir alım seviyesiyle ons altında karşılaştık. Bant aralığı olarak şu an 1630 hatta şöyle diyelim 1610 dolar seviyesi bizim için bir dip seviyesi. Burada bir dip kabul ettiğimiz seviye. Yukarı yönlü 1633 dolar bizim için bir destek. Ve buranın bant aralığı da 1660 direnci bölgesinden geçen alan. 1660 seviyesini yukarı yönlü kırabilir veya bu 1660 seviyesinde kapanışlar görmeye başladığımız zaman bizlerin ilk etapta 1703 ve 1730 dolarlar seviyesine doğru ons altında yukarı yönlü hareketleri izleme olasılığımız doğacak diye düşünüyorum. Ben bugün Fed'den 0.75 bas puan piyasaların beklediği şekilde bir faiz arttırımı gelir ise bu faiz kararından sonra dolarda biraz gevşeme olacağı, Fed'in çok da böyle şahin açıklamalar yapabileceği düşüncesinde değilim. Çünkü dünya merkez bankaları üzerinden Fed'e oldukça büyük baskılar geliyor. Bu baskılar neticesinde Fed biraz yumuşak tavırlar sergileyecektir sevgili dostlarım. O yüzden altın tarafında yukarı yönlü hareketler sizlerle birlikte izleyebiliriz. Altın yatırımcılarının dikkatli olması gereken bir süreç olduğunu düşünüyorum. Euro Türk Lirası tarafına bakalım. Euro sterlini değerlendirelim. Ardından gümüş, gram altın, bitcoin ve gram gümüş değerlendirmemize de devam edelim. Euro Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Christine Lagarde'ın faiz artışlarına devam edecek. Bunun kararlarını ECB faiz toplantısından sonra gördük. Orada da kararlılıkla enflasyonla mücadele için adımlar atılacağı belirtiliyor. Bant aralığı olarak takip ettiğimiz seviye şuradaki bant aralığımız bizlerin Euro Türk Lirası'nda. 18.35 bizler için bir destek bölgesi. Şuradaki 18.35 bir destek bölgemiz. Burada da gene kabul ettiğimiz dip seviyemiz 18 lira 27 kuruş seviyesinden Euro'da geçiyor sevgili dostlarım. Fed kararlarına doğru takip ettiğimiz seviye, Euro ve sterlinde özellikle izlediğimiz seviye. Fed faiz kararlarına doğru dolar tarafında dolar lehine güçleneceği yönündeki hareketler. Fed faiz kararından sonra ise Euro ve sterlin tarafında oradaki faiz arttırımları satın almaya başlandığı için doların altına inen
Euro tarafında bir alım fırsatı her zaman veriyor ve doları geçtikten sonra bu sefer FED faiz kararları beklendiğinden dolayı arkadaşlar bu tarafta satış gelip dolar tarafına parite yapıldığını düşünmekteyim. Dikkatli olunması gereken bir hafta özellikle Euro yatırımcılar için yukarıda 18.71 seviyesi hala önemli bir direnç seviyesi ve onun üzerinde 17.85'lere doğru bu hareketin devamını sizlerle birlikte Euro tarafında izleyebiliriz. O yüzden Euro'daki arkadaşlar da dikkatli olsunlar diye düşünüyorum ve stratejiyi de yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla bu şekilde kurabilirler. Sterlin Türk Lirası'na baktığımız zaman sterlin Türk Lirası'ndaki yukarı yönlü hareketler Sunak biliyorsunuz orada bir başkan değişimi yaşandı. Başkan değişimiyle birlikte sterlin tarafında da yukarı yönlü hareketler bir miktar toparlanmışa benziyor. Sterlinde takip edeceğimiz en önemli destek seviyesi 21-26 seviyesinde bulunan destek. Bu destek üzerinde durdukça sterlinde yön yukarı yönlü devam eder. Çünkü 21-26 hala yükseliş, kısa vadeli yükseliş trendinin geçtiği alan. Burada da 21-26 üzerinde kalındıkça 21-75 ana hedef bölgesi olarak gözüküyor. Arada bir direnç 21.56 direncimiz var. Bu direnç takip edilebilir. Direnç üzerinde 21.75 ikinci direnç. Destek olarak takip edeceğimiz alan ise 21.26 seviyesinden geçen bölge sterlin yatırımcısı için bu alanlar takip edilebilir. Hareketler şurada çizdiğimiz alan içerisinde sterlindeki hareketleri taşıyacaktır diye düşünmekteyim. Burada bir de oluşum var. Görüyorsunuz 19.60 seviyesinden başlayan ve yukarıda da 21.50 civarından geçen bir oluşum. Bu oluşum yukarı yönlü kırılırsa da arkadaşlar yani 21.56 üzerinde sterlindeki bu kırılım sert bir mum şeklinde de gerçekleşebilirse burada sterlinde yukarı yönlü hareketler 24 liralar civarına doğru da sterlini götürebilir. Sterlindeki arkadaşların da dikkatli olmasında fayda var diye düşünüyorum. Gümüş tarafına hemen geçelim. Gümüşten sonra da gram altın ve gram gümüş analizi yapalım. Gümüş ons. Gümüş ons'ta hemen başlayalım. Gümüş ons'ta bizler için 19.70 seviyesi önemli bir alan. Bu 19.70'i sizlerle birlikte takip ediyoruz. Çünkü 19.70'teki bu kuvvetli direnç bölgesini gümüşün onsunda yukarı yönlü aşmamız halinde bizlerin 20.50 seviyesine kadar önümüz açık. Bakın şuradan geçen bir 20.50 seviyesi takip edeceğiz gümüşün onsunda. 19.29 hala bizler için destek bölgesi ve yükseliş destek bölgesidir. Bunun üzerindeki kanal aralığımızda ons gümüş için 20.50 bant aralığı olacak. 20.50 üzerinde de kısadaki ana hedef bölgesi 21 lira 21 dolar 26 sent civarından geçen bölge olarak takip edeceğiz sevgili dostlarım. Sizler de gümüşün onsunda verdiğim seviyeleri takip edebilirsiniz. Gram gümüş takip eden arkadaşlarımız hangi seviyeleri dikkatli bir şekilde takip etmeli? 11.53 desteğimiz var. Bu 11.53 desteği gram gümüşte dikkatli bir şekilde takip edilmeli. Çünkü 11.53 üzerinde kaldıkça burası kısada 12.24 ilk hedef bölgesi olarak görüleceğini düşündüğüm direnç seviyesi. Bu dirence doğru gümüşün gramında hareketler devam eder. 12.24'ün üstünde daha geniş bantlı bir hareketteyiz arkadaşlar. 12 lira 70 kuruş seviyesine doğru bir geniş bant 11.53 kapanışlarıyla burası da geniş bant olarak bir ana hedef bölgesi şeklinde takip edilebilir gram gümüş tarafında. Gram altın tarafına da hemen bakalım. Gram altında son durum ne şekilde? Gram altın tarafına baktığımız zaman hareketlerin 978 destek bölgesi üzerinde hareketlerine devam ettiği, o yüzden 978 gram altında hala önemli bir seviye. Bu bölge üzerindeki hareketleri gram altının takip edeceğiz. FED haftasıyla birlikte ons tarafında beklentimiz olan yukarı yönlü hareketi yaşayabilir. Dolar bazındaki baskılamanın da doları belli bir seviye üzerinde stabil tutması olayını başarabilirse Merkez Bankası arkadaşlar bizler gram altın tarafında öncelikle bu şu 994 direncine doğru
hareketleri görebiliriz. 994 önemli bir direnç bölgesi. Çünkü yükselişin devamı için bu 994 seviyesi üzerinde kapanışlara başlamamız şart. Burada da 1019 ve 1035 seviyelerinde dirençler mevcut. Geniş bant aralığında baktığımız zaman 970, evet şu şekilde 970 destek bölgesi, hem de bu 970'i stop bölgesi olarak da kullanabiliriz. 970-1035 bantları arasında seyrine devam edecek olan bir gram altın göze çarpıyor. Bitcoin tarafında hemen Bitcoin yatırımcılar için bakalım. Bitcoin tarafındaki son durum ne şekilde? Bitcoin'de bazı hedeflerimiz vardı. Evet, Bitcoin'de şurada büyüteyim daha net görün. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için. Bakın burada bir bayrak formasyonu oluşmuş durumda. Bu formasyona göre yukarı yönlü hareket 20.780 dolar üzerine atabilir ise Bitcoin'de yukarı yönlü hareketler beklentimiz dahilinde 24.000 dolar seviyesine doğru uzanabilir. Burada gene ilk etapta 21.000 dolar Bitcoin takip edenler için direnç bölgesi, dikkatle takip edilecek bir direnç bölgesidir. Bu direnç bölgesini aşmamız durumunda arkadaşlar Bitcoin'de yukarı yönlü beklediğimiz hareketler 24.000 dolar seviyesine doğru Bitcoin'i yukarı atabilir. Gene bu arada bizim ana hedef bölgemiz 24.000. Fakat Forex ve Viyop piyasasını takip edenler için ara dirençleri verelim. 22.000, 23.500 seviyesinde gene ara direnç ve onun üzerinde 24.600 direnç bölgesine doğru Bitcoin'de hareketler yukarı yönlü devam edecektir diye düşünmekteyim. Bu oluşumun çalışması, bu filamanın çalışmasıyla birlikte arkadaşlar bizler hızlı bir şekilde Bitcoin tarafında 21.000 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketi başlatabilir bu hareket. O yüzden sizlerin de dikkatli olmasında fayda var. Aşağı yönlü takip edeceğiniz destek 20.370 dolar seviyesinde bir desteğimiz mevcut. Onun altında da 19.280 seviyesinden geçen iki tane önemli destek bölgemiz mevcut. Bu desteklerin Bitcoin'de çalıştığını şu an itibariyle görüyoruz. Yukarı yönlü kırılımın 21.000 dolar üzerine atması bizleri burada teknik olarak 24.000 dolar seviyesine doğru taşıyacağını ben düşünüyorum. Nacizane fikrim bu yönde. Evet sevgili dostlarım, videolarımız hoşunuza gittiyse kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı başka mecralarda paylaşmayı unutmazsanız da bizi çok memnun edersiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize hayırlı, bol kazançlar dileklerimle Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.